Ortağın Çocukların bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Emre. Ben Ömer. Kasım ayında yeni bir konsol çıkacağı duyuruldu bildiğin üzere Steam Deck diye. PlayStation'dır, bilgisayardır hepsiyle yarışabilecek düzeydeymiş. Taşınabilir bir ufacık bir bilgisayar. Evet, ben aletin konseptini çok beğendim hatta. Nintendo Switch ilk çıktığı günden beri gıpta ederek, imrenerek baktığım bir alet. Dünyada da en fazla satan konsol. Dünyadaki tüm konsolların %55'i Nintendo Switch abi. Buna PlayStation 4, Xbox Series S'ler vesaireler hepsi dahil. Pazarın yarısından çoğu dünyada Nintendo. Benim burada ilgimi çeken şey şu abi. Mesela şimdi Türkiye'de tabii bunun kültürü çok yok. Çünkü Nintendo'nun Türkiye'de bir pazarı yok yani. Resmi bir Türkiye sitesi bile yok. Ama dünyada inanılmaz ucuz bir alet. Bak fiyat karşılaştırmalarına baktım. Elle tutulanı yani monitöre bağlanamayan Nintendo Switch Lite dediğin alet $150. Nintendo Switch'te $200 şu an. Ekranı falan daha iyi olan yeni bir versiyonu var. O da $250. Ben bunu direkt internetten kendim baktım acaba Türkiye'deki fiyatlarıyla karşılaştırmak için. Türkiye'de abi MediaMarkt'ta Nintendo Switch 6 milyar, internette 3,5 milyar. Hani MediaMarkt yine burada farkını konuşturmuş yani sağ olsun. Bu $150'lık alette MediaMarkt'ta 3,5 milyar, internette 2200 lira. Alet zaten Türkiye'de biliyorsun genel olarak teknolojik bir şey almak inanılmaz pahalı. Ekstra bir de devlete ödüyorsun bir tane daha Aynen ona. öyle. Devlete bir tane almıyorsun. Artık işte o iş iyicene sapıtmış. İki tane devlete bir tane kendine alıyorsun. Neyse abi şimdi bu yeni çıkan şey de yine bir mobil konsol olması çok mantıklı. Güçlü bir alet. PlayStation 4 gücünde falan bir alet. Türkiye'de zaten PlayStation 4'ün rahat bir 5-6 sene ömrü olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü hani yeni gelen konsollarda doğru düzgün oyun yok vesaire. Bir de oyunları çok pahalı. Türkiye'de her şeyin ikinci el ve sahte piyasasını bir şekilde bulabiliyorsun. Hani ondan dolayı elle tutulabilir bir bilgisayar olması çok iyi. Çünkü bu ne demek? İllegal korsan oyunlar kurabileceksin buna büyük ihtimalle demek aslında. Steam Deck yaklaşık $600 civarı satılacağı konuşuluyor. O zaman Türkiye'de tabii ki de sen hayal et ne kadar pahalıya satılır. Kaç kişi alabilir? Şöyle 3 tane hali var hafızasına göre. $400'lık, $550'lık bir de $650'lık halleri var. Ama tabii buna SD kart tarzı bir şeyler takıp hafızasını arttırabiliyorsun. Yani hani terabaytlık SD kartlarında çok ucuz olduğunu sanmıyorum. Ona da kaliteli almak lazım sonuçta. A101'den alabileceğin bir şeyin çok iyi bir performans vereceğini sanmıyorum bu konuda da. Ama burada benim ilgimi çeken şey şu abi. Türkiye'de şimdi bir yerden yedek parça bulup vesaire bir şekilde böyle her şeyi bantla birbirine tutturup oyun oynayabilecek bir bilgisayar yapmak falan standart bir şey ama dünyada hani şimdi biraz da alım gücünün daha iyi olduğu, yüksek vergilerin bu konularda uygulanmadığı ülkelerde diyelim, Avrupa'da diyelim. Bunlar gayet alınabilir fiyatlar. Hani öğrencilerin harçlık biriktirip alabileceği şeyler. Bizdeki gibi bir doktor maaşına oyun konsolu almadığını düşün. Demek ki dünyanın aradığı şey oyun sektöründe inanılmaz böyle ultra bilgisayarlar falan filan onların getirdiği gerçek görüntü değil. Konsolun en ünlü oyunu Zelda. Oyun Atari oyunundan hallice aslında. Grafik olarak baktığında hiçbir gerçekçiliği yok. Demek ki insanlar hikayeyi ve mobiliteyi yani yanına götürüp metroda oynayabilme fikrini seviyor. Daha önceki bölümlerde de arada konuşuyorduk. Katlanır bisiklet veya işte daireler, apartmanlar, odalar çok ufaldığı için her şeyin böyle bir şekilde katlanabilir, ufak yerlere sığabilir olması gerektiğini. Oyun sektörü de demek ki bunu fark etmiş ki buraya daha çok yöneliyor. Özellikle Nintendo'nun başarısını gördükçe. Günümüz dünyasında bir şeyin işe yarayabilmesi için kendi içine 4 kere katlanıp cebine falan sığabilmesi lazım. İnsanlar her şeyi cebinde taşımak istiyor. Bildiğin 16 GB RAM'li hayvan gibi bir işlemcili bir performans canavarı taşıyorsun cebinde, çantanda. Çok küçük bir yer kaplayarak. Herkese haliyle çok cazip geliyor. İsterse ekranı 7 inç olsun yani kimse için çok fark etmez değil mi yani? Aynen. Sonuçta televizyon veya monitöre bağlayabileceğin aparatlar da var. Biraz tuzlular tabii Türkiye'de olduğumuz için yine ama bunu istersen büyük bir ekranda da oynayabilirsin. PlayStation kolu bağlayıp o şekilde de oynayabilirsin. Aslında hani alet mobil bir şey ama sen hayır kardeşim ben dev ekranda atıyorum FIFA oynayacağım dersen bunu da sağlıyor sana. Epic'in verdiği bedava oyunları da sağlıyor. Windows'ta kurabiliyorsun. Bir şeye Windows kurabiliyorsan ona illegal program da indirebilirsin. Hani ben tabii bunu önermiyorum veya desteklemiyorum. Ama bunu yapacak insanın da çok olduğunu biliyorum. İnşallah Türkiye'ye resmi bir distribütör
distribütör aracılığıyla gelir. Ama şimdi PlayStation'la aynı fiyat. PlayStation 4'ün CD'siyle aynı fiyat olacak en ucuz hali. Yani minimum 8 milyardan ülkeye giriş yapacak bu aletin fiyatı. 8 milyar böyle bir şey verilir mi? Yani bence uzun vadede değebilir. Yeni çıkan bir konsol alınmayabilir ama Nintendo Switch'ler kaç saat çalışıyor? Çünkü mesela Steam'dekin yaklaşık 7-8 saat arası kullanılabileceği öngörülüyormuş. Mesela bunun farkı var mı? farkı var. Yani Nintendo Switch full şarj ettiğin zaman eski versiyonları 2 saat falan gidiyor galiba. Yeni versiyonlarıyla 3,5 saati falan gördü. Bu konuda bariz bir farkı var. Ama mesela şimdi benim gibi bir insan düşün. Ben hani böyle her çıkan yeni oyunu oynayan bir insan değilim. Mesela sevdiğim bir oyun serisi var. Assassin's Creed. TUS'tan sonra biraz daha ona zaman ayıracağım. Yeni ek paketleri falan gelmiş, onları oynayacağım. İşte standart oyuncu, her yere götürebileceği bir bilgisayar olması bir nevi benim çok ilgimi çekti. Bu alet gelince de gerçekten bir şekilde almak istiyorum. Normalde yeni çıkan bir şeyi hemen almak, Steam mesela hani bu işe daha önce hiç girişmemiş, almak mantıklı değil ama ben bir şans vereceğim, alacağım. Ne kadar mantıklı bir yatırım olur bilmiyorum ama ya bu tam orta halli kullanıcı için mükemmel bir şey. Alet mobil, gerekli oyunları destekliyor. Tutarsa buna yönelik daha fazla çalışma yapılıp buraya da oyunlar çıkartılacaktır kesinlikle. Aletin ruhu beni çok etkiledi aslında. Baktığın zaman oyunculuk açısından fiyat performans olarak çok mantıklı bir makine mi? Türkiye'de değil. Onu alacağına PlayStation al, Xbox al falan diyorlar ama bu aletin potansiyeli çok yüksek. Ruhu da çok hoşuma gitti. Mobil olması özellikle benim çok hoşuma gitti. Yani Nintendo'da da en sevdiğim olay oydu. Mesela bak şu an benim evimde PlayStation var ve günlerdir pek oynayamadım. Hani bir arkadaşım vesaire çağırmadığım için. Bayağı ortam kurman lazım. Sen mesela atıyorum iştesin. Hani bir aram var. Steam'dekini açıp güzelce oynayabilirsin. Her oyunu hem de. Bu kadar mobil bir kasanın olması gerçekten çok hoş. Eskiden LAN Party diye bir olay vardı 90'larda 2000'lerin başında. Abi bayağı kasanı alıyordun. Birinin evine götürüyordun kasanın monitörünü, klavyeni vesaire. Ondan sonra bir LAN kablosuyla kasaları birbirine bağlıyordun. Ve işte botlara karşı CSGO falan oynuyordun. Aslında hani internet kafedeki mantık gibi. Eski internet kafelerde bizim Çatalca'daki Viva Cafe gibi. Tüm bilgisayarlar LAN kablosuyla birbirine bağlıdır. Ondan dolayı kendi aranda falan internete gereksinim duymadan oyun oynayabilirsin. Aslında böyle beraber oynamak eskiden beri olan bir şey. Sonradan işte PlayStation'lar vesaireler çıkınca sadece kolla iki kişinin oynayabilmesi, hani ekstra bir alete gerek kalmaması veya makineleri birbirinin yanına taşımak, ağır makineler sonuçta bunlar, gerek kalmaması çok güzel bir olay oldu. Bu aletin ruhu gerçekten işte dediğim gibi tekrar ilgimi çok çekti. Kesinlikle almayı düşünüyorum. Önümüzdeki geleceğe de çok uygun bir alet. Çünkü dediğim gibi bilgisayarları vesaireleri büyütmek bir yerden sonra saçma olacak. Şu an büyütmemizin tek sebebi abi daha büyük bir ekranı olması. Büyük bir ekranı küçük bir klavye mantıksız olur. O zaman tablet al. O kadar güçlü tabletler de tutmadı. Ama bu alet Nintendo'nun başarısından dolayı büyük ihtimalle şekil ve sunumdan dolayı da etkilendi insanlar. Dünyayı konuşuyorum. Türkiye bazında konuşmuyorum. Yani çok umut vaat ediyor. Başarı da sağlayabilir. Belki de beklendiği etki gösteremez. Dünyada başarısız örnekler var. PlayStation'ın PSP'den sonraki mobil konsolları var. PS Vita'lar vesaireler. 2017'de çıkan da bir konsolu var mesela. Hiç tutmadı. Ama eskiden internetten oyun alamıyordun. Şimdi Nintendo'da abi hafızan varsa oyunun kartını almana gerek yok. Veya işte kasetini diyeyim eski topraklar için almana gerek yok. CD'sini almana gerek yok. İnternetten bir program üzerinden alıyorsun. İyi kötü hepimizin evinde internet var. İnternet üzerinden indiriyorsun orijinal satın aldığın oyunu ve CD'nin bozulması gibi bir derdin de yok. Böyle bir destek de olduğu için teknolojinin getirdiği otomatikman mobil konsolların ben çok tutacağına inanıyorum. Steam Deck'te büyük ihtimalle piyasada kendine güzel bir yer bulacak. Donanımsal olarak fiyat performans çok olmayabilir ama işlevselliği çok hoş. Tam bir katlanır bisiklet veya bu mobil smoothie makineleri var ya, Vestel Mix Go gibi. Herkesin bir şekilde evine aldığı, fakirleri zengin gösteren eşyalar. Minimalizm akımına uygun bu iki aletle 3. sıraya artık bunu koyacağım. Yani Steam'deki koyacağım. Heyecanla bekliyorum ben de. Geldiğinde zaten direkt ilk izlenimlerini YouTuber abilerimizden öğrenmiş oluruz. Aleti bol bol izleyeceğimizi düşünüyorum ben de. Kendimiz kullanmak veya oynamak yerine. O zamana kadar mesleğe başlamış olurum diye düşünüyorum. Kendi paramı kazandığım için böyle bir borca girebilirim. Ortanca Çocuklardan bu haftalıkta bu kadar. Ben Ömer. Ben Emre. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. İyi günler.